Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tarifini çok istediğiniz bir çantaya çalışacağız. Bilindik bir model ama benim anlatmamı çok istediğiniz için sizleri kırmıyorum ve yine anlatıyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Gül motifli kağıt ipten çanta öreceğiz. Gül motifli ben kutulu ipten çanta örmüştüm farklı bir formda. O da çok sevilmişti ki benim en sevdiğim çantalardan da bir tanesi olur. Bu da kağıt ipten örülmüş farklı bir formda çantam. Ama motif örmeyi seviyorsunuz. Keyifli de oluyor ve bu motiflerle istediğiniz formda çantalar örebilirsiniz. Şimdi hangi malzemeleri kullandık ona bakacağız. Daha sonra da çantamızı örmeye başlayacağız. Kağıt ip kullanıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Benim kullandığım kağıt ip kırmızı renkli, arada dore geçişleri olan simli bir kağıt ip. Toplamda 400 gram hazırladım arkadaşlar. Yaklaşık 400 gram kadar ip kullanacağız bu çanta için. Böyle simli ipleri çok seviyorum. Böyle canlı renkler arasında da efsane güzel görünüyor. Ahşap boncuklu böyle tutma sapları, askı kullanacağım. Bunları da gerçekten çok kaliteli buluyorum ve çantaya ekstra bir hava katıyor. 3,5 milimlik de tığ kullanacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz malzemelerimi Pedobi sayfasından aldım. Instagram sayfaları ve web siteleri var. Açıklama kısmına linklerini ekliyor olacağım. Oradan sizler de dilerseniz bakabilirsiniz. Şimdi gül motifler öreceğiz. Ben çalıştım, şöyle size göstereyim. Bakın bu şekilde motifler öreceğiz. Toplamda 13 tane gül yapacağız. Daha sonra da bu ördüğümüz 13 tane gülü birleştireceğiz arkadaşlar. Bunlar henüz ütülenmedi. Daha sonra ütüde vuracağız. Şimdi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğenileriniz gerçekten çok kıymetli. Instagram sayfam kanalımla aynı isimde Aysha Hobi şeklinde yazılıyor. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi çantamızın yapımına başlayalım. Evet, güllerimizi yaparken sihirli halkayla başlayacağız. Bilmeyen arkadaşlarım için şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi ipimizi alıyoruz. Orta parmağımıza 2 defa doluyoruz. Daha sonra şu şekilde tutuyoruz. Tığımızı alıyoruz ve bu doladığımız ikili halkanın içinden geçiriyoruz. İp alıyoruz ve çıkarıyoruz. Üstüne bir tane zincir çekip önce burayı sabitliyoruz. Daha sonra bu halkanın içine toplamda 12 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğne yaptıktan sonra parmağımızı çıkarıyoruz. Bakın şöyle görünen ikili halkanın öndeki parçasını üst ipten çektiğimizde arkadaki halkamız kapanıyor. Boştaki ipimizi çektiğimizde ise diğer halkamız kapanıyor. Ve böylelikle ilk sıramızı hazır etmiş oluyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırmayla sırayı kapatacağız. Bilmeyenler için onu da anlatayım. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Buna ilmek kaydırma diyoruz ve sıralarımızı bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geliyoruz. İkinci sıramızda bir tane zincir çekiyoruz ve hemen ilk sık iğnemizin tepesine batıp sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Aşağıdan bir tane sık iğneyi örmeden atlıyoruz. Yanındakine yani ikinci sık iğneye batıp yine sık iğne yapıyoruz. Sonra 2 zincir. Yine aynı işlem. Aşağıdan bir tane sık iğneyi örmeden atlıyoruz ve ikinciye bakın 1 2 ikinciye batıp sık iğne yapıyoruz. Bu sıra bu şekilde ilerliyor. Bir sık iğne 2 zincir, bir sık iğne 2 zincir yapıyoruz. Sık iğneleri yaparken aşağıdan bir sık iğne atlayıp ikincisine batıp sık iğne yapıyoruz. Evet, sıra sonunu birlikte bitirelim. 2 tane
zincirimi çekiyorum. Aşağıdan bir tane sık iğne atlıyorum. Sırayı kapatacağım. Bakın şu görmüş olduğunuz ilmek sık iğne değil. Aşağısı boş gördüğünüz gibi. Bu az önce sırayı kapatırken yaptığımız ilmek kaydırmadan oluşan ilmektir. Bunu sık iğne zannedip batmayın. O zaman arttırma yapmış olursunuz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sonuncuyu da yapacağız. 6 tane kutucuğunuz olması gerekiyor. 2 zincir çektim. Alttan bir sık iğne atladım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp yine ilmek kaydırma işlemiyle sıramı kapatıyorum ve böylelikle benim ikinci sıram bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi geldik 3. sıramıza. 3. sıramızda bir tane zincir çekiyoruz. Aşağıdaki sık iğneye dokunmadan atlayıp kutucuğa geçiyoruz. Biz bu sırada yaptığımız bu toplam 6 tane kutucuğumuza işlem yaparak yaprakları oluşturacağız. O yüzden aralardaki sık iğnelere kesinlikle dokunmayacağız. Sık iğneyi atlıyorum. Direkt ilk kutucuğa batıp hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra aynı kutucuğun içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bilmeyen arkadaşlarım için onu anlatayım. Tığıma ip doluyorum, batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Toplamda bakın 3 ilmek var. Sığa ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Tığ ip alıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği çıkarıyorum. Bu yaptığım işleme ikili trabzan deniyor. Bundan toplamda 3 tane olması gerekiyor. Ben ilkini yaptım. Aynı kutucuğun içine 2 tane daha yapıyorum. Ve son olarak yine aynı kutucuğun içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın ilk yaprağım oluştu. Yani ne yaptım? Kutucuğun içine bir sık iğne, 3 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne yaptım. Dediğim gibi bir sonraki bakın sık iğneyi atlayıp direkt kutucuğun içine geçiyorum ve yine aynı işlemleri yapıyorum. Bir sık iğne, 3 tane ikili trabzan, aynı kutucuğun içine bir tane sık iğne. Bu şekilde 6 tane kutucuğumuzu doldurarak geliyoruz. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek geldim. Bakın toplamda 6 tane çiçeğimin yaprağı olmuş oldu. Şimdi sırayı kapatıyorum. Nasıl kapatıyorduk? İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırma yaptık. Şimdi arkadaşlar çiçeğimizi oluştururken bir sıra kutucuk sırası, bir sıra yaprak sırası yapacağız. Biz şu anda 4. sıramızdayız. Yani yine kutucuk sırası yapacağız. Kutucuk sırası içinde şu şekilde yapıyoruz. Bakın bir zincir çektim. Şu aşağıda görmüş olduğunuz sık iğneye batacağım. Nasıl batıyorum? Önden değil, tığ arkadan geçiriyorum. Sık iğnenin bakın sağ tarafından çıkardım. Sol tarafından geri battım. Yani sık iğneyi tığın bu şekilde altına almış oldum. Hemen ip alıp çıkarıyorum. 2 ilmek. Tığ ip alıp 2 ilmeği de çıkarıyorum. Yani sık iğne yaptım. Sık iğne ile başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bakın zincirlerimi geniş geniş çekiyorum. Sıkı sıkı yapmıyorum. Daha sonra bir sonraki bakın buna battık. Bir sonraki sık iğneye aynı işlem. Sağ taraftan tığ bakın arkadan sağdan tığ geçirdim. Sık iğnenin sağ tarafındayım. Daha sonra sol tarafına battım. Yani sık iğneyi tığımın altına aldım ve hemen bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra 3 tane zincir. Kutucukları oluşturuyorum yani. Ve bakın bir sonraki sık iğne. Sağdan battım, soldan geriye batıyorum. Sık iğnenin sağ tarafından ilk önce tığı çıkarıyorum. Sonra sol tarafından geriye batıyorum. Ve bu şekilde buraya sık iğne yapıyorum ve 3 tane zincir.
Aynı işlemleri tekrar ederek şimdi bu sırayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken kısım zincirlerinizi sıkı sıkı çekmemek olacak. Bakın bu benim sonuncu 3 zincirim. Burada nereye batacağım? İlk battığım sık iğneye tekrar batmayacağım. İlk battığım sık iğnenin üstüne yaptığım sıramın ilk sık iğnesine batıyorum ve ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Ve 4. sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi geldik 5. sıramıza. 5. sıramızda yine yapraklarımızı yapacağız. Hemen bir zincir çekiyorum ve yine bakın kutucuklarla işimiz. Aralardaki sık iğnelere dokunmayacağız. Bir tane zincir çektim. Hemen kutucuğumun içine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Sonra yine aynı kutucuğun içine sık iğne yaptım. Yani buradaki yaprak sırasıyla aynı, sadece sayılar farklı. Yine bir sık iğne yapıyoruz ama bu sefer 3 tane ikili trabzan değil 5 tane yapıyoruz. Bir sık iğne, 5 tane ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde bu sıraları, kutucukları dolduruyoruz. Hemen bakın aradaki sık iğnelere dokunmuyorum. Dediğim gibi bir sonraki kutucuğa geçiyorum. Bir sık iğne, 5 tane ikili trabzan, tekrar aynı kutucuğun içine sık iğne. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak bu sırayı da kapatıyorum ve böylelikle 5. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi geldik 6. sıramıza. 6. sıramız için yine biz zincir çekiyoruz. Yine kutucuk yapacağız. Aynı mantıkla yapıyoruz kutucuklarımızı. Neydi mantığımız? Bakın aşağıdaki şu görmüş olduğunuz sık iğnelere batmak. Bir zincir çektim. Tığı arkadan dolandırdım. Sağ tarafından çıktım. Sol tarafından batırdım ve hemen bir tane sık iğne yaptım. Şimdi aralarda 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Daha sonra diğer sık iğneye batacağım ve yine sık iğne yapacağım. Tekrar 4 zincir. Bir sonraki sık iğne. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Zincirlerimi 4 tane olarak çekiyorum. Biraz daha büyütmüş oluyoruz kutucukları yani. Çünkü yapraklarımız her sırada artarak devam ediyor. Yaprakların içine yaptığımız sık iğneler artarak devam ediyor. Yaprak sayımız değil. Yapraklarımızı büyütmüş oluyoruz yani. Bakın sonuncuyu çektim. Son 4 zincir çektikten sonra sırayı kapatmak için ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve yine ilmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Ve kutucuk sıram, yani 6. sıram bitmiş oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. Geldim 7. sırama.
7. sıramda hemen kutucuğumun içine bir tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Daha sonra aynı kutucuğun içine sık iğne. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitirmiş oluyoruz yaprağımızı. Bir sık iğne, 7 tane ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde bu sırayı da tamamlayacağız. Aradaki sık iğnelere dokunmadan bir sonraki kutucuğa geçeceğiz. Bir sık iğne, 7 tane ikili trabzan, bir sık iğne yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Dördüncüyü yapıyorum. 5. 6. ve 7. Sonra sık iğne yapıp bu kutucuğu da bitirmiş oluyorum. Bu şekilde bütün kutucukları yapıp geliyoruz. Evet, bakın aynı işlemleri tekrar edip sıra sonuna geldim. Bir sık iğne, 7 tane ikili trabzan, sonra aynı kutucuğun içine bir tane sık iğne yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırmayla yine bu sırayı kapatıyorum. Daha sonra bir sonraki sırama geliyorum. Bir sonraki sıramda yine kutucuk yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Hemen aşağıdaki ilk sık iğnemin sağından daha sonraki solundan geçirip aynı bu zamana kadar yaptığım şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz bir zincirler ilk sık iğnenin yanında hemen görünüyor. Onlara batmıyoruz. Aşağıdaki ana noktalara yani sık iğneye batıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Bu sefer 5 tane zincir çekeceğiz. 5 zinciri çekiyoruz. Bir sonraki sık iğneye batıp sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Bir sonraki sık iğneye batıp bakın sık iğnenin sağından sonra solundan sık iğne yapıyoruz. Kutucuk sıraları hep birbirinin aynısı. Sadece zincir sayılarını dediğim gibi arttırıyoruz. Bu bizim son kutucuk sıramız. Bundan sonra bu gül motifimizin son sırasını yapıp motifi bitireceğiz. Tekrar 5 tane zincir. Ve bakın sonuncuya geldim. İlk yaptığım kutucuktan zaten anlıyorum. 5 tane zinciri çektim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp bu sırayı da kapattım. Şimdi son sıramız. Motifimiz böyle 3 katlı yapraklardan oluşuyor. Şu aşağıda görmüş olduğunuz kısımlar yaprak değil. Bunlar bizim çantanın birleştirmesinde kullanacağımız temel noktalarımız. Şimdi hemen o kısmı yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz ve hemen kutucuğumuzun içine 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk kutucuğa hemen 8 tane ikili trabzanla başlıyorum. Bu 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Arada şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve aynı kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Yani bir kutucuğun içinde toplamda 10 tane ikili trabzan oluyor ama 8 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra araya bir zincir çekip bir boşluk bırakmış oluyoruz 10 tane trabzanın arasında. 8 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yaptık. İlk kutucuğu bitirdik. Bir sonraki kutucuğa geçiyoruz. Yine aynı işlem. 8 tane ikili trabzan. Bakın 6. 7. 8. Sonra bir tane zincir, aynı kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde bütün kutucuklarımızı dolduralım. Sonra beraber sıramızı kapatalım. Evet arkadaşlar, aynı işlemleri tekrar ederek sıramın sonuna geldim. 8 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepesine batıp yine ilmek kaydırmayla sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve artık ipi kesiyorum. Motif hazır. Şimdi toplamda 13 tane motif öreceğiz. Daha sonra bakın böyle tatlış bir şey oluyor. Daha sonra şu alt kısma, üstte yapmayacağım. Şu alttaki son sırama hepsinin ütüleyeceğim ve sonra da birleştirmelerini yapacağım. Ben 13 tane motif tamamlayıp ütümü de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 13 tane motifim hazır. Son sıralarına ütü vurdum. Şimdi birleştirme işlemlerini yapalım beraber. Nasıl birleştireceğimize bakalım. Şimdi motifimi alıyorum. Güllerime. Sonra ipimi alıyorum. Sık iğne yardımıyla birleştireceğiz. Sık iğne yaparak birleştireceğiz. Şu parça ipi şöyle alıyorum. Önce bunu şu şekilde bir iki sıra yürütüyorum. Sık iğne yapacağım için daha sonra bunlar arada örülecek ve tamamen yok olacak. Şimdi 2 tane gülü aldım. Şöyle bakın. Şurada bir zincirlik bir boşluk. Burada da bir zincirlik bir boşluk var. Bunlar köşeler oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde karşıda da diğerinde de bakın bir zincirlik boşluk, bir zincirlik boşluk, köşeler. Şöyle denk getiriyorum köşeleri birbirine. İpi alıyorum. İlk gülümün köşesinden batırıp buraya çıkarıp bir tane zincir çekiyorum. Yani önce şuraya ipi bir sabitliyorum. Daha sonra diğer gülü alıyorum. Bakın bir zincirlik köşe. Şöyle ikisini üst üste getiriyorum. Önce bu köşeye batıp hemen sık iğne yapıyorum. Daha sonra trabzanların sayıları eşit zaten. Üst üste trabzanları denk getireceğim. Ve sık iğne yapacağım arkadaşlar. İpi de aldım ki o dediğim gibi gizlenmiş olsun. Evet, sık iğneler yaparak dediğim gibi trabzan tepelerine batarak birleştiriyorum. Bakın buradaki köşeden başladım. Diğer köşeye kadar ilerliyorum. Son trabzandayım. Karşıdakine de battım.
İkisini aynı anda batıp sık iğnemi yaptım. Bakın köşeye geldim. Şimdi köşe boşluğa batıyorum. Karşıdakine de köşe boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi bir tane daha motif alıyorum. Şöyle diğer motife birleştireceğim. Şu şekilde birleştirsem aşağı doğru mu gitsem yukarıya doğru mu ona bakıyorum ama evet. Tamam, aşağı doğru gidelim bakalım. Diğer motifi aldım. Bakın şu an köşedeyim. Şimdi köşeye bir daha batacağım. Diğer motifin de çünkü köşesinden başlayacağım. Köşe dediğim 8 tane trabzan yapıp bir zincir çekip daha sonra 2 tane trabzan tamamladığımız şu bir zincirlik kısım. O köşeye batıyorum. Buradakinde az önce batmıştım bitiriyorken. Şu ikisini köşeden de birleştirmiş. Şimdi aynı köşeye tekrar batıyorum. Yeni motifimi de aldım. Onun da köşesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine trabzanları üst üste denk getirip ikisine aynı anda batıp sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın burada da sonuncu trabzan, karşıda da sonuncu trabzan battım. Sonra köşe boşluklara geldim. Köşeye batıyorum. Karşımdakini de köşeye batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi diğer gülümü alıyorum. Onunla devam ediyorum. Şöyle tuttuğuma bakın yan yana 2 tane olmuş oldu. Üstte bir tane oldu. Şimdi burada da aynı şekilde birleştirmemi yapacağım. Şöyle birleştirsem buraya bir tane koymam lazım. Bakın şöyle tutuyorum. Yani şurada şöyle bir tane olması lazım. Hemen önce şu ipi aradan yürüteyim. Onu da gizlemiş olayım. Evet, aldım. Şimdi buradayım arkadaşlar. Boşluğuma ne yapıyordum? Şöyle biraz. Bu boşluğa ne yapıyorduk? Az önceki bir zincirlik boşluğa batıp diğeriyle birleştirmiştik. Şimdi ne yapıyorduk? Bir daha batıyorduk. Diğer motifi alıyorduk. Onunla aynı şekilde bir zincirlik köşe boşluğuna batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Ve yine aynı şekilde trabzanları üst üste denk getirip sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Evet, yine köşeye geldim ve sık iğnemi yaptım. Bakın
Bu şekilde. Şimdi diğer motifi alıyorum. Bununla böyle bu şekilde koyuyorum ve olduğum yerden devam ediyorum. Köşeye tekrar batıyorum. Diğer motifin de herhangi bir köşesine batıyorum ve sık iğne. Sonra trabzanlara geçmiş oluyorum. Evet, sona kadar geldim. Köşeye de battım, sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın şöyle. Böyle yapmış oldum. Daha sonra şu araları sonradan birleştireceğim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet, ipimi kesmeden olduğum yerden devam ediyorum yine. Başka bir motif alıyorum. Köşeye tekrar batıyorum. Diğer motifin herhangi bir köşesine batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Birleştirmeler hep aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın, köşe boşluk, karşıda da köşe boşluk. Üstte 2, ortada 3, burada 1 oldu. Şimdi diğerini birleştirmeye başladığımda şuradan başlarım. Şöyle devam ederim, aşağı doğru değil. Burada da 2 tane motifi yan yana denk getirmiş olacağım. Evet, şimdi diğer motifi aldım. Yine aynı şekilde şöyle tutayım. Burada az önce battım, en son battığım köşeye tekrar battım. Bu motifi aldım. Herhangi bir köşesi hiç fark etmiyor. Battım ve sık iğnemi yaptım. Sonra trabzanların tepelerine batıyorum sırasıyla. Denk getirip birbirlerine. Hepsini dediğim gibi burada 10 tane trabzan var. Karşıda da 10 tane trabzan var. Denk getiriyorum. Üst üste ikisini aynı anda batıp sık iğne. Üst üste denk getiriyorum. Aynı anda batıp sık iğne. Tek yaptığım işlem sık iğne işlemi. Onun dışında hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Çantanın en rahat, kolay kısmı da burası. Zaten motifleri böyle 13 tane. İlk bir iki tanesini yaptıktan sonra artık sayıları da ezberlemiş oluyorsunuz. Onları da yapmak kolay oluyor o zaman.
battım. Bakın burada köşeye geldim. Köşeye battım. Karşıdaki motifimin de köşesine battım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bakalım. Açıl susam açıl. Evet. Evet, şurayı birleştirmişiz. Şimdi aşağıya doğru da inebiliriz. Aşağıya doğru inersem ip kesmem gerekiyor mu? Ona bakıyorum. Evet, keseceğiz ama yapacak bir şey yok. Şimdi aşağıya doğru birleştireceğim. Bu parçada köşe boşluğa batıyorum. Karşı parçada köşe boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra trabzanlara geçiyorum ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bakın, başlarken çektiğim bir zincir var ya arkadaşlar, buraya batmıyorum. Oraya batarsam arttırma yapmış olurum. Direkt sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tamamen trabzan tepelerine batıyorum. Başlarken çektiğim bir zincirden dolayı oluşan kısma batmıyorum. Evet, bakın. Dediğim gibi şu ipleri de şöyle aralarda sık iğnelerin aralarına yedirerek tamamen gizlemiş oluyorum. Kalan minik parçalar olsa da en son onları temizleyebilirsiniz. Evet, buna da battık. Köşeye gelmiş olduk, battık. Karşıda da köşeye geldik, battık. Ve sık iğnemizi yaptık. Bakın, bayağı birleştirdik. Şimdi burada ipi keseceğim. Bir zincir çekiyorum. Şurada kesiyorum. Daha sonra şuradan başlayayım. Buraya bir tane daha motif ekleyeceğim çünkü. Hemen köşe boşluğa batıyorum. İpi alıyorum. Çıkarıyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Önce buraya sabitliyorum. Sonra aynı köşe boşluğa batıyorum. Karşıdaki parçanın da köşe boşluğuna batıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi önce şuradan başlayıp birleştirmemi yapacağım. Evet, bakın burayı da birleştirmiş oldum. Şimdi bir tane daha motif alıyorum. Şöyle burada da birleştirmeyi yapacağım. Kaç oldu böyle? 3 oldu. Burası da 3 olmuş olacak. Şöyle yine aynı şekilde denk getiriyorum. Evet. Bir zincirlik köşe boşluk. Burada da bir zincirlik köşe boşluk batıp başlıyorum. Hemen tekrar aynı şekilde birleştirmelere.
Evet, bakın burada da bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Şimdi şuraya bir tane daha motif birleştireceğim. Burayı dörtleyeceğim yani. O yüzden şu birleşmesi olmayan kısımdan hemen başlayacağım. Hep aynı şekilde başlıyorum. Her zaman köşelere batarak başlıyorum. Şöyle 5. Evet, şimdi bir tane daha motif alıyorum. Evet, bakın burayı şöyle göstereyim. Alt kısmı 4 dedik. Orta 3 kalacak. Üst kısımda da 4 tane olacak. Yani şuradan tekrar bir birleştirme yapacağım. Buradan başladım. Önce ipi sabitleyeyim. Evet, burayı da yaptık. Şimdi şöyle aşağıya doğru devam edeceğim. Yukarı devam edersem burayı tekrar ip takıp burayı birleştirmem lazım. Aşağı devam edip burada ipi keseceğim. Şu araları daha sonradan birleştireceğim zaten. Aynı boşluğa bakın batıyorum. Üsttekine dediğim gibi şu arayı birleştireceğim önce. Bu kısımlarda gösteriyorum ki nasıl birleştirdiğimi görün. Zaten kendiniz. Ben şimdi şöyle bitireyim. Böyle bir göstereceğim size. Ekran resmi alırsanız birleştirirken bakarak da birleştirebilirsiniz. Kolay olur yani. Evet, bakın 4 tane tamam. Ortadaki 3 tamam. Şimdi alttaki 3'ledik. 4 diyeceğiz bunu da.
Bunu da şöyle şuradan başlayıp aşağıya ineceğim. Alıyorum. Dediğim gibi herhangi bir boşluğa batıyorum. Önce ipi sabitliyorum. Buradaki boşluğum da şu. Köşe boşluğum. Battım ve birleştirmeye başlıyorum. Evet, şu ipi önce aşağıya alacağım. İçeriye yani. Daha sonra bakın burada da köşeye geldim, battım. Şundaki köşeye battım, sık iğne. Sonra aynı köşeye bir daha battım. Şimdi aşağıya doğru ineceğim ya, buradaki köşeye de batmam lazım. Sık iğne. Ve şimdi kalan trabzanları birleştirip aşağıda ipi keseceğim. Evet, şimdi aşağıya doğru indim. Köşeleri de birleştirdim. Burada da bir tane zincir çekip ipi kesiyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde oldu. Üstte 4 motif, ortada 3, altta 4 şeklinde. Şimdi şu aralarda birleştirmediğimiz yerler var. Bakın şurada da var. Onları da birleştireceğiz. Şurada da var. Onları da şimdi şöyle birleştirelim. Daha sonra kalan kısmını tamamlayacağız. Buraları tek tek göstermeyeceğim. Çünkü aynı artık birleştirmeleri, anladığınızı düşünüyorum. Kalan kısımları birleştirelim. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, birleştirmemiz gereken her yeri birleştirdik. Hiçbir yerine boşluk kalmadı. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Bakın böyle. Şöyle göstereyim. Şu şekilde alıyoruz ve böyle. Çantamız şu şekilde duracak arkadaşlar. Yanlarını yapacağız. Yandaki motiflerini birleştireceğiz şimdi. Bunları da birleştirmeye başlıyoruz. Şöyle. Evet, birleştirmelerimizi şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yan gülleri yapacağız. Şöyle açıyorum tekrar. Bakın gül motifimin şurada birinci köşesi var. Burada ikinci köşesi. Buralar boş kalacak. Şurada üçüncü köşesi var. Tam şuradan. 1, 2, 3. Üçüncü köşeden başlayacağım. Köşe böyle denk getireceğim şuradan. Dediğim gibi elimdeki motifte bir önemi yok hangi köşe olduğunu. Batıp önce bir zincirle ipi sabitledim her zaman yaptığım gibi. Burada üçüncü köşeyi üst üste denk getirdim köşeleri. Ve köşeden batarak başladım. Bakın şu parça ipleri de şöyle arada örüyorum.
Evet, sonuncu trabzanlar. Şimdi tekrar köşeye geldim. Köşe boşluğa batıyorum. Önce şu taraftaki köşeye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonra aynı köşe boşluğuma tekrar batıyorum. Şimdi bundaki köşeye batıyorum. Yani şöyle göstereyim. Şimdi şöyle aşağıya doğru geldik ya arkadaşlar. Şuradan aşağıya. İlk önce köşeleri bu köşeyle bu köşeyi birleştirdim önce. Daha sonra bu köşeye tekrar battım. Aşağıdakine devam edeceğim için, şöyle devam edeceğim için buradaki köşeye batarak başladım. Ve yine birleştirmelere trabzanlarla devam ediyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bakın buradan başladık. Bu şekilde geldik. Şimdi böyle devam edeceğiz. Bakın şöyle şuradan devam edeceğiz. Tekrar aynı şekilde birleştiriyorum. Evet, bakın burada da aynı şekilde trabzanlardan aşağıya indim. Köşeye geldim yine. Önce köşeye batıyorum. Trabzandan sonraki şu köşeye batıyorum. Aynı şekilde öndeki parçamın köşesine tekrar batıyorum. Diğer motife devam edeceğim için diğer motifin köşesine de batarak sık iğne yapıyorum. Ve sonra trabzanlara gelmiş oluyorum. Trabzanları takip ederek yine birleştirmeleri devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet. Bakın tekrar köşeye geldim. İki köşe üst üste denk getirip birleştirdim. Bakın bizim başladığımız parça yan taraf olacak kısım burasıydı. Böyle başladık ve devam ettirdik. Yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar.
şöyle birleşmiş olacak. Evet arkadaşlar, bakın görmüş olduğunuz gibi çantamızın birleştirmeleri artık bitti. Şimdi az kısmına sık iğne yapacağız. Daha sonra da askılarımızı çantamıza sabitleyip çantayı tamamen bitireceğiz. Evet arkadaşlar, bakın yan tarafı da bu şekilde birleştirmiş olduk. Yukarıya doğru da birleştirdim. Burası tamam. Şimdi aynı şekilde diğer motifi de diğer yan tarafın birleştirmesini yapacağım. Diğer motifle. Daha sonra da ağız kısmını yapacağız. Burayı tekrar göstermeyeceğim çünkü bunun aynısı. O yüzden de çok uzatmak istemiyorum şu birleştirme kısımlarını. Bunda nasıl birleştirirsem burada da aynı şekilde şöyle bakın, birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe, üçüncü köşeden başlıyordum. Buradan böyle aşağıya doğru başlayacağım ve sıra sıra denk getire getire aynı burada yaptığım gibi birleştireceğim. Sonrasında birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın burayı da birleştirdim. Köşelere de battım. Şimdi şu kısmı birleştireceğim. Sonra yukarıya devam edeceğim ve sonra bitmiş olacak. Yan taraf tamamlanmış olacak. Sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. Hemen ipimi alıyorum ve başlıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi şuradan hemen ipimi takacağım ve başlayacağım. Bıraktığım ipleri de aralarda öreceğim. Hemen ilk önce boşluğa battım. Bir zincir çekip ipi buraya sabitledim. Daha sonra aynı köşe boşluğuna batıp bir tane sık iğne yaptım. Sonra trabzana geçtim. Sık iğne yaptım. Her trabzanımın tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bakın, trabzanlar bitti. Köşeye geldik. Bir zincirlik köşe boşluğuna. Ona da batıp bir tane sık iğne. Sonra yine trabzanlara devam. Her trabzana birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın, buna batmıyorum. Bu zincir çekerek başladığım kısım. Direkt trabzana geçip sık iğne yapıyorum. Trabzan. Evet. Bakın, burada köşe boşluğuna geldim. İlk köşe boşluğuna batmıyorum. Şu birleştirmeden doğan kısma batıyorum. Sonraki köşe boşluğa batıyorum. Yani şu kısmı göstereyim. Aşağıya doğru indik. Şurada bir köşe boşluğu var. Buna batmadım. Birleştirme kısmına battım. Sonra köşe boşluğa battım. Şimdi trabzanların hepsine batıyorum birer tane sık iğne. Evet. Trabzanlara sık iğne yaptım, bitirdim. Bakın, burayı göstereyim.
Buradaki köşe boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra birleştirme kısmı var. Buraya atlamıyorum. Buraya da batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra diğer motife geçiyorum. Bunun köşe boşluğuna batmıyorum. Hemen trabzana geçip batıyorum. Sonra her trabzana yine sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın trabzanlar bitti. Köşe boşluk. Bir tane sık iğne yapıyorum içine ve sonraki trabzanlara devam ediyorum. Evet. Şimdi diğer yüze geliyorum. Köşe boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Birleştirmeden kaynaklı şu kısma batıyorum. Bir sık iğne. Sonra buradaki köşe boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Sonra trabzanlara gelmiş oluyorum. Trabzanların her birine birer tane sık iğne yapacağım. Sonra bu köşe boşluğa geleceğim. Bir sık iğne yapacağım. Buradaki trabzanlara sık iğne yapacağım. Şu orta kısmı tekrar göstereceğim. Evet, bakın şöyle göstereyim. Şu kısmı tekrar göstermek istiyorum. Trabzanların hepsine yaptım, ördüm, geldim. Sonra buradaki köşe boşluğa batmadım. Birleştirmeden kaynaklı kısma battım, sık iğne. Sonraki boşluğa battım, sık iğne. Sonra trabzanlara geçmiş oldum. Trabzanların her birine sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın. Trabzanların tamamına sık iğne yaptım. Köşe boşluğa gelmiş oldum. Battım, sık iğne yaptım. Sonra birleştirme kısmına battım, sık iğne yaptım. Sonraki motifin boşluğuna batmıyorum. Direkt trabzanlarına batarak ilerliyorum. Bunu sadece şu çantanın ön ve arka yüzünde oluşan şu orta kısımda yapıyorum. Diğerlerinde hepsinde batıyorum. Şu batmama olayını sadece şuralarda yapıyorum. Şimdi bu trabzanların hepsini öreceğim. Köşe boşluğa bir tane batıp yine öreceğim. Trabzanları öreceğim. Buradaki köşe boşluğa batacağım. Birleştirme noktasına batacağım. Ve ilk yaptığım sık iğne ile ilmek kaydırma yapıp kapatacağım. Evet, şimdi sıramı dediğim gibi ilmek kaydırmayla kapatıyorum ve ilk sık iğne sıram bitti. Şimdi bu sık iğnelerin tamamına batarak birkaç sıra öreceğim. Ben şimdi örmeye başladım. Her sık iğnemize batıyoruz. Hiçbirini atlamıyoruz. Birkaç sıra öreceğim. Öreyim. Sonra kontrol edeceğim olmuş mu diye. Kaç sıra ördüğümü de size göstereceğim. Dediğim gibi her birine bir kere batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sık iğne sıram bitti. Sizle beraber ilk yaptığım sık iğne sırası dahil toplamda 4 sıra sık iğne ördüm. Şimdi ağız kısmına bir sırada ilmek kaydırma yapacağım daha tok dursun diye. Sonra da bitireceğiz çantayı. Her sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın, batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum, ip alıp çıkarıyorum.
çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıraları kapatırken yaptığımız işlem ilmek kaydırma işlemi biliyorsunuz. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Sık iğnelerin üzerine ilmek kaydırma yapıyorum ki ağız kısmı biraz daha kalıplı dursun. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Bakın bu ilmek kaydırma olmayan kısım, bu da olan kısım. Dediğim gibi daha kalıplı duruyor. Bu şekilde bütün sık iğnelere ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ilmek kaydırma işlemimiz de bitti. Şimdi askılarını monte edeceğiz ama askılarını monte etmeden önce bir de ölçüsüne bakalım istiyorum. Çantamızın ölçüsü 35 en. Şöyle derinlikte 22. Şuradan ölçmüyorum. Buradan ölçersem 24 olur ama şuradan ölçersem 22 santimlikte bir derinliği var. Şimdi son işlem, bu ahşap askıları çantama sabitleyeceğim. Sabitleme işlemini dikerek yapacağım arkadaşlar. İğne ipliğimi alıyorum ve şöyle ortalıyorum. Hizalıyorum yani. Şöyle tutarsam daha iyi göreceğim kameradan. Diğer türlü göremiyorum. Bu şekilde hizalayıp dikeceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle boncuk aralarından dikeceğim. İpi boncukların aralarından geçireceğim yani. Evet arkadaşlar, çantam şu anda bitti ve hazır. Bakın gerçekten çok çok güzel bir çanta oluyor. Ben dediğim gibi bunu tarifini isteyen arkadaşlarım için ördüm ama gerçekten çok beğendim. Güzel oldu. Çok hoş bir çanta. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ama olur da anlamadığınız bir nokta olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 350 gram ip gitti arkadaşlar. Ama ipinizin incelik kalınlık durumuna göre bu değişir. O yüzden 400 gram ip hazır edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.